Merhabalar arkadaşlar. Bugün size HES kodu nasıl alınır ondan bahsedeceğim. HES kodu yani açılımı Hayat Eve Sığar olarak adlandırılıyor. Şimdi HES kodu şu an koronavirüs kaynaklı biliyorsunuz Türkiye'de tekrardan bir uygulama başlatıldı. Yani yeniden yasaklar ve karantinalar başladı. Vakalar arttığı için bundan kaynaklı HES kodu olmadan birçok yere giriş artık sağlanamıyor ya da resmi kurumlara giriş sağlanamıyor. AVM'lere, toplu taşıma araçlarına ya da bir ulaşım için şehirler arası yolculukta ya da uçakta HES kodumuz olması gerekiyor. HES kodu TC kimlik numaramızla aldığımız için yani HES kodunu bunu daha önce işte Covid geçirdik mi ya da şu an Covid'li miyiz? Yani bu HES koduna bakarak insanlar bunu yaymasın, dağıtmasın diye bu şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şimdi HES kodunu almanın 3 yöntemi var. Biri SMS ile alıyoruz. Diğeri bir uygulama indiriyoruz telefonumuza. Üçüncüsü ise E-Devlet'ten alabiliyoruz. Sırayla size göstereceğim. Öncelikle SMS ile nasıl alıyoruz onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi SMS bölümüne geldim. Burada öncelikle HES yazıyorum. Pardon, büyük harflerle HES yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. TC kimlik numarası. Boşluk bıraktım. Nüfus cüzdanı üzerindeki seri numaranın son 4 hanesi. Onu da yazıyorum. Sonra boşluk bırakıp geçerlilik süresi, yani paylaşım süresi daha doğrusu. Paylaşım süresini yazmamız gerekiyor. Bunu da gün sayısı olarak yazmak gerekiyor. 10 gün, 20 gün, 50 gün gibi. Şimdi biz daha önce tabii HES kodumuzu almıştık ama şimdi tekrar göndereceğim ve buna bir gün sayısı yazacağım. TC kimlik numarası için bir HES kodu tanımladı ve yazdığım gün sayısına göre 30 gün dediğim için işte 15.01 gibi bir tarih vererek bu süreye kadar kullanılır dedi. Şimdi diğer yönteme geçelim. Arkadaşlar, şimdi ikinci yönteme başlıyoruz. İkinci yöntem bir cep telefonumuza bir program indireceğiz. Hayat Eve Sığar isimli. Bunu Play Store'dan ya da Apple Store'dan yapabilirsiniz. Şimdi Hayat Eve Sığar arattım. Yükle diyorum. Kısa sürede zaten yüklendi. Şurada aç diye bir seçenek var. Bastığımda programa yönlendirdi. Evet, ilerle diyorum. Burada açıklamalar var. Tabii okuyabilirsiniz. Ben video süresini kısaltmak için daha pratik olsun diye uğraşıyorum. Şu an cep telefonu numarası girmem gerekiyor. Cep telefonu numarasına bir kod gelecek. Kodu gönder dedim. Doğrulama kodu geldi. Üstte zaten göründü. Ben şimdi onu yazacağım. Cep telefonunuzu tanımlıyorsunuz. Bu şekilde zaten Covid'li hastaları da tespit edebiliyorlar. Covid'li ise etrafınızda ne kadar çok hasta var onları da görebiliyorsunuz bu programdan. Şimdi şurada konum servislerini aç yazıyor. Ona tıklıyorum. Her zaman izin ver seçeneğine de tıklıyorum. Bahsettiğim gibi çevrenizdeki hastalık durumu kontrol edebilmeniz adına bunu kullanıyoruz. Şurada izin ver diyorum uygulamanın her zaman arka planda çalışmasına. Çarpıdan kapatıyorum. Kullanım alanlarını gösteriyor. Ben öncelikle hemen HES kodlarım diye giriyorum buraya. Burada TC kimlik numarası diye yazıyorum. TC kimlik numarası yazdım. Baba adı yazdım. Sonra doğum yılı. Arkasından kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıyorum yine. SMS'teki gibi. Kayıt diyorum. Süresiz var.
Şimdi daha önce ben HES kodumu aldığım için bir süresiz HES kodum çıktı. Bir de 20-30 günlük az önce SMS'te aldığım HES kodunu gösterdi bana. Bu şekilde HES kodlarım çıktı. Kodlarım olduğu için yeni bir kod alma ekranı göstermedi ama şuradan yeni kod ekle dediğimde süresiz ya da tarih seç gibi işte istediğimiz tarihe kadar bir kod alabiliyoruz. Çocuklarım için de buradan TC kimlik numarasını girerek bir kod oluşturabiliyorum. Ayrıca burada bir işte süreli oluşturduğum kod var ya, onun üstüne tıkladığımda bu QR kodu çıkıyor ortaya. QR kodunu da biliyorsunuz gittiğimiz yerlerde bunu okutarak sisteme direkt tanıtabilirler. Ya sadece işte şu üst ekranda görünen kodu söylemenize gerek kalmayabilir. Ya da süresiz aldığım QR kodu da bu şekilde. Buradan da bunu halledebilirsiniz. Çocuklarımız için de HES kodları aldığımızda yeni kod ekle diyerek buradan devam edebiliyoruz. İkinci aşama buydu. Üçüncü aşamada E-Devlet'ten giriyoruz. Onu da tekrardan göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi üçüncü adıma geldik. E-Devlet'ten alacağız. E-Devlet mobil uygulamayla devam edeceğim ben. Kolaylık olsun diye hepsini cep telefonu üzerinden size anlattım. E-Devlet'e bilgisayar üzerinden de tabii ki giriş yapıp yine bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben şifremi yazdım, giriş yap diyorum. Ardından sağ üst köşede bir arama işareti var. Ona bastığımda bu ekran geldi. Klavyede HES yazıyorum. HES yazdığımda iki tane seçenek çıktı. HES kodu sorgulama, HES kodu üretme ve listeleme. Yeni kodu alacağımız için alttakini seçiyoruz. Yani HES kodu üretme. Tıklıyorum. Şu anda bir yoğunluk var diye uyarı verdi. Evet. Şimdi daha önce aldığım kodlar bende listelendi. Gördüğünüz gibi. Bunu uygulamada da görmüştük. 2 tane. Birisinin geçerlilik süresi 30 gün. Yani 29 gün artık. Diğeri de daha uzun süre. Şimdi şuradan sağ alt köşede yeni HES kodu diye bir seçenek var. Biz yani hiç HES kodu almamış olan kişiler bu sağ alt köşeyi tıklıyoruz. Kendi adıma ya da 18 yaşını doldurmamış çocuğum adına diye iki seçenek var. Örneğin birini tıklayalım. Kendi adıma diyelim. Devam et diyorum. Geçerlilik süresi süresiz ya da süreli. Şu üst kısımda açıklama var. HES koduna isim vermek için kullanabilirsiniz diyor. İşte kodu seyahat için ya da başka bir yer için kullanabiliyoruz dedik ya, işte onun için bir adlandırmak isterseniz atıyorum seyahat diyelim biz de. Bu şekilde yazdık. Geçerlilik süresi. Süreli diyelim. Geçerlilik tarihi de Aralık 31 diye seçelim. Tamam diyorum ve devam et diyorum. Evet, başarılı HES kodunuz şudur diyor. Geçerlilik süresi 15 gün. Bu şekilde buradan da HES kodunu almış olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Hoşça kalın. Farklı videolarda görüşmek üzere.